Değerli arkadaşlar, bugün İslam hukukunun temel delillerinden kabul edilen istishab deliline veya istishab yöntemine temas edilecektir. İstishab, Türkçe'de de kullandığımız sohbet veya Arapçada sahip dediğimiz arkadaş kökünden türeyen bir kavramdır. İstishab genel itibariyle geçmişte mevcut olan hükmün devamına karar vermek. Yani değiştirici bir unsur, değiştirici bir delil, yani aksi bir husus ortaya konulmadığı müddetçe geçmişte mevcut olan hükmün devamına karar vermektir. Bunu bir örnek üzerinden ele almak gerekirse, örneğin bildiğimiz, tanıdığımız bir arkadaşımızı farz edelim. Bu arkadaştan belli bir müddet haber alamadığımızı, ona ulaşamadığımızı düşünelim. Bu tip durumlarda, yani ona ulaşamadığımız zaman bu insanın hayatta olduğuna mı yoksa ölmüş olduğuna mı karar vereceğiz? İşte buradaki yöntemin adı istishaptır. İstishap, önceden mevcut olduğuna dair kesin bilgiye sahip olduğumuz o arkadaşın aksi ispat edilene kadar, yani öldüğüne dair elimize deliller geçene kadar onun hayatta olduğuna karar vermemizin adı istishaptır. Şimdi böyle bir karar vermenin sonuçları nelerdir? Çünkü o insanın hayatta olduğunu düşündüğümüz zaman evli ise evliliğin devam ettiğine, malları varsa bu malların miras olarak paylaşılmayacağına, yani aksi ispat edilene kadar, yani onun vefat ettiğini öğrenene kadar o insanın hayatta olduğuna dair karar vermemiz istishab delili veya istishab yöntemiyle ilgilidir. İstishabla ilgili mecellenin ilk maddelerinde de pek çok madde söz konusu. İstishabın mahiyetiyle ilgili pek çok delil, pek çok prensip fıkhın farklı bölümlerinde veya farklı alanlarında gözümüze çarpar. İstishapla ilgili en temel delillerden ikisine temas etmek gerekirse, mesela beraat-i zimmet asıldır diyoruz. Yani bir insanın borçsuz olması, bir insanın suçsuz olması asıldır. Yani aksi ispat edilmediği müddetçe biz insanların borçsuz ve suçsuz olduğuna kanaat getiririz. Dolayısıyla bir insan başka birine sen bana şu kadar borçlusun dediği zaman bunun bir anlamı yoktur. Yani salt bu iddianın bir anlamı olmaz. Çünkü karşıdaki insanın borçsuz olması asıldır. Bunu iddia eden, yani muddai için beyine gerekir, onu ispat etmesi gerekir. İspat etmediği müddetçe biz insanların borçsuz ve masum olduğuna karar veririz. Diğer bir prensip de eşyada asıl olan ibahadır. Yani vel aslu fil eşyai el ibaha şeklindeki prensiptir. Bir şey helal mi haram mı diye sorduğumuz zaman öncelikle şuradan hareket etmemiz gerekiyor. Aksi ispat edilene kadar her şeyin helal olduğuna, mubah olduğuna kani olmamız gerekir. Yani aksi ispat edilmediği müddetçe her şeyi bizim mubah görmemiz lazım. Maalesef günümüzde bir şey haram demenin takvaya daha yakın olduğuna dair bir düşünce, bir vehim olduğunu görüyoruz. Ama İslam hukukunun genel mantığına göre baktığımız zaman İslam hukukunun genel işleyişi, mahiyeti itibariyle konuyu ele aldığımız zaman eşyada asıl olan ibahadır. Zaman zaman mesela naslarda mevcut olmayan konularla ilgili elbette içtihatlarda bulunulacaktır. Fakat kıyas gibi, icma gibi, yani Kur'an ve sünnette yer almayan bir hükümle ilgili icma ve kıyas gibi daha böyle formel veya bütün Müslümanlar tarafından veya fukaha tarafından kabul edilen bir husus olmadığı zaman orada istishab deliline başvurmak, oradan hareketle de eşyada asıl olan şeyin ibaha olduğunu ortaya koymak fıkıh açısından çok daha tutarlı ve uygundur. Bildiğiniz üzere mecelle 1876 yılında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bölüm bölüm yürürlüğe giren, fıkhın ilk defa kanun şeklinde yürürlüğe girdiği ilk metindir. Bu metnin ilk 100 maddesi, işte birinci maddesi fıkıhla ilgilidir. Denir, ilmi fıkıh mesail-i şer'iyeyi ameliyeyi bilmektir der. Ondan sonra işte bir işten maksat
Ne ise hüküm ona göredir der. Yani lafızlardan ziyade niyet ve maksatların fıkıhta önemli olduğuna vurgu yapılır. Sonra ukutta yani akitlerde itibar makasıt ve maaniyedir, elfaz ve mebaniye değildir der. Yani kurulan akitlerde temel mantık onların ne kastettiği, yani mana ve maksattır, elfaz ve mebaniye lafızlara ve o lafızların kuruluşlarına pek itibar edilmez denir. Ondan sonra istishapla ilgili temel bazı prensiplere temas edilir. Mesela 4. maddede şek ile yakin zail olmaz denir. Yani bir insan, biraz önce verdiğim örnekte de olduğu gibi, bir insanın daha önce yaşadığına dair kesin bir bilgimiz varsa, aksi ispat edilene kadar biz o adamın hayatta olduğuna karar vereceğiz. Yani onun doğrudan öldüğüne kolay kolay karar vermeyiz. Yani şek ile şüphe ile kayboldu diye hemen onun hayatta olmayışına gitmeyeceğiz. Öyle bir sonuca ulaşmayacağız. Bunu fıkıhta abdestle de ilgili söylenir. Mesela abdest aldınız, sonradan şüphe ettiniz. Abdestli miyim değil miyim diye. Şek yakın ile zail olmaz. Yani sonradan sizde zuhur eden o şüphe, o şek ile daha önce kesin şekilde abdest aldığınızı biliyorsanız işte bu şek şüphe ile o yakın zail olmaz. Bu şüphe rağmen sizin abdestli olduğunuz sonucuna ulaşılır, öyle kabul edilir. Yine 5. maddede mesela bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır. Yani bir şeyin bulunduğu hal üzere önce mesela diyelim onda bir hal bir durum var ise aynı durumun devam ettiğini düşünmek, hukuk açısından onu farz etmek asıldır deriz. Yine 6. maddede kadim kıdemi üzere terk olunur. Yani daha önce bir uygulama var ise biz o uygulamayı dikkate alırız. Onu bir anlamda halen devam ettiğini farz ederek hukuki kuralları bu minvalde ne yaparız? Vaz ederiz. Yine zarar kadim olmaz der mesela 7. maddede. Yani asıl olan bir şeyde zararın olmaması. Bu biraz beraat-i zimmet asıldır prensibine de yakın bir şey. Yani ortada bir zarar varsa öncesinde dahi olsa biz o zararı kadim kabul etmez. O zararı def etmek fıkhın temel esprisi, temel gayesidir diyebiliriz. 8. maddede zaten beraat-i zimmet asıldır. Yani bir insanın borçsuz olması asıldır. 9. maddede sıfatı arızada asıl olan ademdir. Arizi olan sıfatlarda asıl olan ademdir. Yani arizi sıfatlarla ilgili diyelim ki bir akitte niza çıktığı zaman hukuki prensip olarak diyoruz ki bu arizi bir sıfattır. Asıl olan onun olmamasıdır. Mesela bir araba aldınız veya bir eşya aldınız. Sonradan kendisine takılacak bir nitelik, bir vasıf olduğunu düşünelim. Ya daha önce bunda vardı şeklinde bir niza düştüğünüz zaman orada diyoruz ki sıfatı arızada asıl olan olmamasıdır, ademdir diyoruz. 10. maddede bir zamanda sabit olan şeyin hilafına delil olmadıkça bekasıyla hükmolunur. Bu doğrudan istishabın tanımıyla da ilgili. Yani geçmiş dönemde sabit olan bir şeyin hilafına, aksine delil olmadığı müddetçe biz onun bekasına yani devam ettiğine hükmederiz diyoruz. 11. maddede bir emri hadisin akrebi evkatına izafeti asıldır. Yani hadis sonradan var olan bir durumu diyelim ki en yakın hangi tarihse, hangi vakit ise en yakın tarihe izafe edilerek kabul edilir. Yine yani önceki hükmü, en yakın önceki hükmü asıldır diyoruz. Yine mesela Mecellede 76. madde olarak beyine muddai için yemin münkir üzeredir der mesela. Yani el beyinetu ala men yedda'i vel yemin ala men enker. Bu hadis olarak da aktarılan bir bilgi. Hukukun genel prensipleriyle de doğrudan ilintili olan bir prensiptir. Yani muddai için beyine gerekir. Bir şeyi iddia eden kişinin o meseleyi ispat etmesi gerekir. Yani bir meseleyi ispat etmek muddai için, iddia eden kişi içindir. Yani mesela bir insan başka birine sen bana 1 milyon borçlusun dediği zaman bu adamın kendi iddiasını ispat etmesi lazım. O borçlu olduğunu iddia ettiği insanın bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü asıl olan beraat-i zimmettir. Asıl olan yani beyinenin
muddai tarafından ispat edilmesi gerekir diyoruz. Bu deliller, yöntemler de yani aşağı yukarı 10'a yakın diyelim ki delil, prensip, hukuki kural var mecellede. Bunların da istishab deliliyle ilintili olduğunu söyleyebiliriz. Yani istishab delili geçmiş mezhepler içinde en sık Hanbelilerin kullandığı bir yöntem olarak gözümüze çarpar. Zahirilerin de sıkça kullandığı bir yöntem. Aslında istishab fıkhın temel bir yöntemi olmasıyla beraber özellikle içtihada mesafeli olanlar içtihat yerine daha çok istishaba başvururlar. Ama diğer fakihler ise önce içtihat faaliyetinde bulunur. Kıyas, istihsan gibi farklı yöntemlerle konuyu ele almaya çalışırlar. Çözemedikleri zaman eşyada asıl olan ibahadır, beraat-i zimmet asıldır gibi temel prensiplerle konuyu ele almaya çalışırlar. Günümüzde de aslında her konuyla ilgili anayasada, kanunda bir madde bulmak zordur. Onun için bu hukukun da temel prensibidir. İşte masumiyet karinesi diyoruz mesela. Bir insanın borçsuz olması asıldır diyoruz. Bunlar fıkhın veya hukukun genel prensipleri olduğu için özellikle naslarda yani günümüzde kanunlarda yer almayan bilgilerde veya geçmişten nas dediğimiz Kur'an ve sünnette yer almayan bilgilerde masumiyet karinesi, bir insanın borçsuz olmasının asıl olması gibi temel bazı prensiplerden veya özgür olmasının asıl olması gibi temel bazı prensiplerden hareketle meseleleri vuzuha kavuşturmaya çalışırız.